Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir modelle geldim. Şöyle göstereyim. Yalancı burgu diyebiliriz bu modele. Burgu gibi görünüyor ama değil. Yapılışı da çok kolay ve hızlı ilerleyen bir model. Bunu her türlü örgünüzde kullanabilirsiniz. Yeleklerde, çocuk örgülerinde, erkek örgülerinde, şapka, bere, atkı, her şey olur bu model ile. Şöyle yakından göstereyim. Oldukça güzel görünüyor. Burgu yapılmış gibi duruyor ama değil. Arka yüzü de şu şekilde. Evet, modelin ilmek sayısı 7 ve 7'nin katları. Kenardaki ilmekler simetri olsun diye artı 2 ve 2 tane de kenar ilmeği, yani 7 artı 2 artı 2 şeklinde ilmeklerinizi atacaksınız. 4 sırada bir model kendini tekrar ediyor. Dilerseniz vakit kaybetmeden yapım aşamasına geçelim. Ben size şöyle daha küçük bir parçada iki model üstünden anlatacağım. Şişime 7 7 14 artı 2 artı 2 4 ilmek daha 18 ilmek olarak attım ve iki model üstünden anlatım yapacağım. Arka yüzünden bir sıra düz örgü ördüm, ön yüzünde şöyle bir hazırlık olsun diye. Modele dilerseniz lastik uygulayabilirsiniz, dilerseniz bu şekilde lastik yapmadan da direkt başlayabilirsiniz. Evet, hemen kenar ilmeğini örüyoruz. Kenar ilmeğinden sonra 2 tane ters öreceğiz. 2 tane tersi ördükten sonra 2 tane düz örüyoruz. 2 tane tersi ördüm, 2 tane düzü ördüm. Şimdi gelen 3 ilmeği şu şekilde üçünü birlikte alıyoruz. Bir kere örüyorum. Şimdi bu ilk sıra tabi biraz zor olacaktır. Bir kere ördüm, bir kere doluyorum ve bir kere daha örüyorum. Yani 3 tane ilmekten 3 ilmek çıkartıyoruz şu şekilde. Bu bir model. 2 ters, 2 düz ve 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıyoruz. Araya 2 tane ters örüyoruz. Tekrar 2 tane düz örüyoruz. Ve 2 tane düzden sonra gelen 3 ilmeği alıyorum. Bir kere ördüm, bir doluyorum ve tekrar örüyorum. Ve kenardaki son 2 tersimi örüyorum. Ara modelimizin devamı bu. Yani kenarlara da aynı şekilde ters ilmek koyduk ve kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka sıra hep aynı arkadaşlar. 2 tane düz, 5 tane ters. Arka bu şekilde örülüyor. Şimdi kenar ilmeğini aldıktan sonra 2 tane düz örüyorum. 2 tane düzden sonra 5 tane ters. 3 4 ve 5. Yine 2 tane düz, 5 tane ters. Örgü boyunca arka yüzü hep bu şekilde. Ve sonda 2 tane düz ve kenar ilmeğimiz. Modelimizin ilk kurulumunu yapmış olduk. Şu şekilde. Şimdi 4 sıradan oluşuyor demiştim. Kenar ilmeğini örüyorum. Hemen kenarda 2 tane ters ilmeğim var. Şimdi geçen sefer 2 ilmek örüp 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttık. Şimdi ilk 3 ilmek de yapacağız aynı işlemi. Hemen ilk 3 ilmeğimi alıyorum. Bir ördüm, doladım ve tekrar örüyorum. 3 ilmekten 3 ilmeğimi çıkarttım. Şimdi 2 tane ilmek kaldı burada. Onları düz örüyorum. Geçen sefer başta 2 düzü örüp ondan sonra
3 ilmekten 3 ilmek çıkartmıştık. Şimdi önce 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıyoruz. Sonra 2 ilmek düzü örüyoruz. Araya 2 tane tersimizi örüyoruz. Yine ilk 3 ilmekten 3 ilmek çıkartacağız. 3 ilmeği aldım şişime. Bir kere ördüm, bir doluyorum ve tekrar örüyorum. 2 tane düz ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Ve 2 tane tersim. Bir bu tarafta yapmış olduk o işlemi, bir bu tarafta. Model bu şekilde kendini tekrar ediyor arkadaşlar. Bu 4 sıradan oluşuyor. Arka yüzünde de şimdi yine 2 tane düz, 5 tane ters öreceğiz ve 4 sıramızı bitirmiş olacağız. Ondan sonra yine aynı şekilde ilk sırada yaptığımız işlemi yapacağız. Evet, son 2 tane düzüm ve kenar ilmeği. Evet, model böyle 4 sıra. Bunlar bir solda bir sağda, bir solda bir sağda bu şekilde gidecek. Bir kere daha kurulumunu göstereyim. Kenar ilmeğinden sonra 2 tane tersimi örüyorum. Şimdi bakın işlemi bu ilk 3 ilmeği yapmışız. Şimdi ilk 2 taneye değil sondaki 3 taneye yapacağız. O yüzden şimdi burada 2 tane düzü örüyoruz ve son 3 düz ilmeği alıp ördüm, doladım ve tekrar örüyorum. İlk başta yaptığımızın aynısını yaptık. 2 tane tersi örüyorum araya. Bu sondaki 3 ilmeğe yapacağım şunlara. Bu 2 taneyi önce düz olarak örüyorum. Ondan sonra bir ördüm, bir doladım ve tekrar ördüm. Ve 2 tane tersimi örüyorum. Evet, bu şekilde arkadaşlar yapım aşaması ilk 4 sıranın tekrarından oluşuyor. Bu 5. sıramız. Arka yüzden gene 2 tane düz, 5 tane ters örerek geleceğiz. Ve ondan sonra şu ilk 3 ilmekte bu işlemi yapacağız. Sondaki 2 taneyi düz olarak öreceğiz. Hep yerleri değişiyor sadece. Ve bu şekilde şöyle yalancı saç örgüsü gibi duruyor. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.